Bazı gerçekler kabul ettiğimiz anda içimizdeki her şeyi yerle bir eder. Ve bugün tam da böyle bir gerçekten söz edeceğim. Anneliğin kutsal maskesi altında gizlenen ama aslında ruhları kemiren sessiz bir savaş bu. Annemiz bize bir yaşam armağan etti. Karnında taşıdı, emzirdi, korudu, bakım verdi. Cennet onların ayaklarının altına serildi. Ve çok sayıda insan annesiyle derin bir bağ kurdu. Ve bu bağ umuyorum ki son nefeslerine kadar sapasağlam kenetlemeye devam eder onları. Ama maalesef bazı insanlar onlar kadar şanslı doğmadı. Bizi her koşulda koruyacağına inandığımız, sığındığımız o liman aslında bir fırtınanın merkezi oldu belki de. Ya o şefkat dolu olmasını hayal ettiğimiz kollar sarılmak için değil de boğmak için açılmışsa? İşte narsist bir anne tam olarak budur. Görünürde sevgi dolu bir anne, gerçekte ise otoriter bir komutan. Mitolojide Narkisos su yüzeyindeki kendi yansımasına aşık oldu ve o görüntüye ulaşamadığı için eriyip gitti. İşte narsist bir anne de böyledir. Kendi yansımasından başka hiçbir şeyi görmez. Ama buradaki korkunç detay şu: o ayna sizsiniz. Siz onun kusursuz imajını yansıtması için gereken bir araçsınız. Narsisizm yalnızca kendini seven biri olmakla alakalı değil. Tam tersine bu örüntü aslında derin bir korkudan beslenir. Narsistin içindeki o muhteşem imaj aslında kağıttan bir kaledir. Dışarıdan bakılınca görkemli ama bir rüzgar estiğinde çökecek kadar da kırılgan. İşte narsist bir anne tam da bu yüzden çocuğunu bağımsız bir birey olarak göremez. Çocuk ona göre bir aynadır. Eğer o aynada kendi kusursuzluğunu göremiyorsa aynayı, yani sizi kırar. Ve işte o andan itibaren siz sürekli olarak doğru yansımayı vermek için kendinizi törpülemeye başlarsınız. Köşelerinizi yuvarlatır, renginizi değiştirirsiniz. Ta ki tanınmaz bir hale gelinceye kadar. Bir ressam yıllar boyunca emek verdiği bir tabloyu mükemmelleştiriyor. Her fırça darbesi onun emeği, her renk geçişi onun hayali. Sonunda eser bittiğinde hiçbir katkısı olmayan biri gelip tablonun altına kendi imzasını atıyor ve sergide bunu ben yaptım diye gurur duyuyor. Narsist bir annenin çocuğuna yaptığı da böyle bir şeydir işte. Sizin başarınız, emeğiniz hiçbir zaman size ait değildir. O her zaman zaferin asıl mimarı olduğuna inanır. Üniversite sınavını kazandınız diyelim. Seni bu kadar sıkı çalıştırmasaydım sen o kapıdan içeri bile giremezdin der. Harika bir kariyer elde ettiniz. Ben olmasaydım bugün kim bilir nerede olurdun diye söylenir. Bu durum insanda elbette çok tuhaf bir his yaratır. Bunun teknik anlamda adı başarı anksiyetesidir. Başarısızlık değil, başarı bile bir endişe kaynağı olur. Çünkü başardığınızda onun gölgesinde kaybolup gideceğinizi bilirsiniz. Sizin zaferiniz bir anda onun zaferi haline gelir. Kendinize ait hiçbir şey kalmaz. Bir kuklasınızdır ve ipleri o çekiyordur. Ama buna rağmen tabii ki başarısızlık tamamen sizindir. O zaman ayna bozuk ve çatlaktır ve o çatlaklar içinde yine siz suçlanırsınız. Bu ikili standart çocuğun zihninde hiçbir zaman yeterli olamamaya dair korkunç hissi pekiştirir. Ne kadar başarılı olursanız olun hiçbir zaman kendinizle gurur duyamazsınız. Bir çocuğun annesine baktığında görmeyi umduğu en önemli şey nedir peki? Fark edilmek elbette. Hani daha önceki videolardan birinde söylemiştim ya, saklambaç oynayan bir çocuğun en büyük hayal kırıklığı bulunamamak değil, hiç aranmamaktır. İşte bu da tam olarak böyle bir travma. Fakat maalesef narsist bir annenin gözlerinde çocuk kendisini asla olduğu haliyle göremez. Çünkü o gözler içe dönüktür. Sadece kendi dramalarına, kendi yaşanmışlıklarına odaklanır. Eliniz burkulmuş, şefkate ve ilgiye ihtiyacınız var ve acıyla geliyorsunuz ona. Ama o daha sizin acınızın farkında bile olmadan çocukken benim de bileğim burkulmuştu. Kimsem yoktu, kimse bana bakmadı gibi şeyler söyler. Sizin acınız onun geçmişteki daha büyük acısının yanında anında değersizleşir. Konuşma bir anda ona çevrilir. Siz dinleyici olursunuz, o ise başrol oyuncusu. Bu durum narsist annelerin empati kapasitelerinin neredeyse yok denecek kadar az olmasından kaynaklı. Empati başkasının ayakkabılarıyla yürüyebilmek demektir. Ama narsist bir anne kendi ayakkabılarından başka bir şey giymeyi hayal bile edemez. Çocuğun hislerini anlamak yerine o hisleri kendi çerçevesine uydurmaya çalışır. Ve işte o zaman çocuk anlar ki benim acım önemsiz. Benim sevinçlerim hiçbir anlam ifade etmiyor.
Bu anlayış yavaş yavaş damla damla içinize işler ve bir gün bakarsınız ki kendinizle bile empati kuramıyorsunuz. Çünkü bu size hiçbir zaman gösterilmemiş. Narsist anneler duygusal manipülasyonda adeta ustaların ustasıdır. Onlar için ev bir yuva değil, stratejik bir savaş alanıdır. Ve buradaki en güçlü silahları suçluluktur. Ben seni 9 ay karnımda taşıdım. Senin için canımı dişime taktım. Her şeyimi sana verdim. Hiçbir şeyim kalmadı. Bu cümleler zararsız gibi görünür. Fakat bunlar ayaklarınıza bağlanan görünmez prangalardır. Her söz biraz daha boynunuzu sıkan, nefes almanızı zorlaştıran bir zincirdir. Burada duygusal şantaj dediğimiz bir mekanizma devreye girer. Korku, yükümlülük ve suçluluktan oluşur bu mekanizma. Narsist anne bu üç duyguyu da ustaca kullanarak sizi sürekli kontrol altında tutar. Kendi hayatınızı yaşamayı düşündüğünüzde bir korku gelir. Ya beni terk ederse düşüncesi elinizi kolunuzu bağlar. Ardından yükümlülük gelir. Ben sana bu kadar şey yaptım. Şimdi sen bana bunu mu yapacaksın? Ve en yıkıcısı da suçluluktur. Sen bencilsin, nankörsün. İşte böylece kabus başlamış olur. Eğer kardeşleriniz varsa oyun daha da karmaşıklaşır. Biriniz mükemmel evlat, diğeriniz kara koyun olur. Ya da biriniz tamamen yok sayılır, sanki hiç doğmamış gibi kabul edilir. Neden peki? Çünkü sizin dayanışmanız onun gücünü zedeler. Birlik olmak tehlikelidir. Rekabet ise onu merkezde ve güçlü tutar. Bunu yapan kişinin bir anne olduğunu bilmek gerçekten de çok acıdır ama maalesef bu bir gerçektir. Çocukluk yaralarının üstüne biraz zaman koyup onların iyileşeceğini düşünenler vardır ama gerçek şu ki bu yaralar zaman içinde kapatılmaz. Sadece şekil değiştirir. Narsist bir anneyle büyümek zihnimizde bir içsel harita oluşturur ve bu harita genellikle bizi yanlış yerlere götürür. Araştırmalar gösteriyor ki narsist ebeveynlere sahip çocuklar yetişkinlikte ya aşırı mükemmeliyetçi olur ya da kronik düşük öz saygıyla mücadele eder. Ya da ikisi birden olur. Bir taraftan kendinizi sürekli kanıtlama çabası, diğer taraftan asla yeterli olamama korkusu. Bu bitmeyen bir hamster çarkıdır. Daha da acı verici olanı farkında bile olmadan çocukluğunuzdaki o toksik dinamikleri tekrar etme eğilimi gösterirsiniz. Belki siz bir narsist olmazsınız evet ama kendinizi sürekli sizi değersizleştiren partnerlerle yan yana bulursunuz. Çünkü zihnimiz tanıdık olanı güvenli olarak kodlar. O soğuk, mesafeli, empati yoksunu ilişki tarzı size ev gibi, yuva gibi gelir. Tuhaf ama gerçek. Kendimize zarar veren şeylere çekiliriz biz farkında olmadan. Çünkü sadece onlar bize normal gelir. Bu nesiller arası travma aktarımıdır ve eğer bu döngü kırılmazsa siz farkında bile olmadan çocuğunuzda da aynı yaraları açabilirsiniz. Belki aynı şekilde değil, belki başka biçimde ama yara yine de açılabilir. Peki bu kısır döngüden nasıl çıkılır? Bu karanlık ormanın çıkışı nerede? Evet bir çıkış kapısı var ama bu kapıyı açabilmek için önce bazı anahtarları bulmamız gerekiyor. İlk anahtar farkındalıktır. Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, annenizin sizi görmesini sağlayamazsınız. Çünkü sorun sizde değil, onun içindeki kırık aynada. Bu kabullenmesi en zor ama özgürleştirici gerçektir. Narsisizm hakkında okuyun, izleyin, öğrenin. Bilgi karanlıkta yanan bir meşale gibidir. Ne kadar çok bilirseniz manipülasyonları o kadar erken fark edersiniz. Artık ben neden böyleyim değil, o neden böyle davranıyor sorusunu sorarsınız. İkinci anahtar sağlıklı sınırlardır. Narsist bir anneyle sağlıklı sınır koymak ıslak kumdan bir kale yapmaya benzer. Sürekli yeniden inşa etmeniz gerekir. Ama bu kale zamanla sağlamlaşır. Sınır demek hayır diyebilmek demektir. Hayır anne, bu hafta gelemem. Hayır üzgünüm ama bunu seninle tartışmayacağım. Hayır, bu benim başarım ve senin bu konuda onayına ihtiyacım yok. Her hayır özgürlüğünüze doğru atılan sağlıklı bir adımdır. Üçüncü anahtar bazen en acı verenidir. Mesafe koymak. Fiziksel ya da duygusal anlamda. Bazı durumlarda sağlığınızı korumak için iletişimi minimuma indirmek ya da tamamen kesmek gibi. Bu sizi kötü bir evlat yapmaz. Bu sizi duygusal anlamda hayatta kalan biri yapar. Burada iletişimsizlik ya da minimum iletişimden bahsediyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki kronik olarak toksik ilişkiler içinde kalmak
fiziksel sağlığı bile tehdit ediyor. Kalp hastalıkları, bağışıklık sistemi sorunları, kronik stres bunlar sadece psikolojik değil, biyolojik izler de bırakıyor. Dördüncü ve belki de en kritik anahtar profesyonel destek almaktır. Bu travmalar çoğunlukla kendi başınıza atlatılamayacak kadar derindir. Özellikle travma odaklı terapiler, EMDR, şema terapi, psikanalitik terapiler gibi ekoller bu konuda inanılmaz etkilidir. Bir terapist size kendinize karşı empati göstermeyi öğretir. Çünkü bu muhtemelen hiç öğretilmemiştir ve terapist sizin hikayenizi dinleyen ilk gerçek tanık olabilir. Ve işte o an iyileşme başlar. Beşinci anahtar döngüyü kırmaktır. Eğer bir ebeveynseniz ya da olacaksanız kendinize şu soruyu sorun. Ben şu anda annemin bana yaptıklarını tekrarlıyor muyum acaba? Bu soru sizi sarsabilir. Çünkü bazen farkında bile olmadan otomatik pilotta aynı cümleleri kurduğunuzu fark edersiniz. Ve işte o an derin bir nefes alıp durmanız gerekir. Siz o zincirin son halkası olabilirsiniz. Çocuğunuz sizin yaşadığınız o karanlığı yaşamak zorunda değil. Narsist bir anneyle büyümek sanki yıllarca kapalı bir odada tek başına yaşamak gibidir. Duvarlar yüksek, pencereler yok. Işık sadece onun izin verdiği kadar girer. Ama şunu unutmayın. O odanın kapısını açma gücü hala sizde. Dışarıda olasılıklarla dolu bir dünya var. Kendi değerinizi bir başkasının keyfine göre tanımlamaktan vazgeçtiğinizde gerçek özgürlük başlar. Çünkü sevgi koşulsuz olmalıdır. Eğer sevgi sürekli bir bedel istiyorsa o sevgi değil, ticarettir. Sizin değeriniz varlığınızda saklı. Başarınızda, güzelliğinizde ya da kimseyi mutlu etme yeteneğinizde değil. Sadece ve sadece var olduğunuz için bile değerlisiniz. Belki şu anda içinizde bir korku hissediyorsunuz. Belki dışarısı bilinmezliklerle dolu geliyor. Ama o bilinmezlik içine hapsolduğunuz bu sahte dünyadan daha tehlikeli değil.